Ve sonunda 2 tane yeni süvarimiz de geldi arkadaşlar. Oyuna dahil oldu ve artık soruları bitiren son 2 süvari komutanı geldi. Herkes Aşil 5 kuruş etmez, bu iyidir. Ya Aşil mi bu mu? Artık bugün karar verebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden beraber bu 2 süvariyi inceleyeceğiz. Tabii ki bu incelemeden önce birer tane beğeni, oyunun başında yani videonun başında birer tane beğeni rica ediyorum sizden. Abone olmadıysanız da abone olursunuz. Çok çok sevinirim. Şimdi ilk başında böyle bir komutanımız var arkadaşlar. Gang Gamchan. Gang Gamchan. Gang Gamchan harbiden Koreli bir komutanımız, tabii ki süvari çok yoğunluk combo, tabii ki yetenek ağaca sahiptir arkadaşlar. Şimdi bu komutanı birçok kişi merak ediyor. O yüzden geçelim. Çok fazla tutmayalım yani hiç kimseyi. Bakalım neler var. Tipi çok fazla beğenemedim açıkçası. Ama yine de iyidir, güzeldir, hoştur abi. Hoştur, burası hoştur. Birinci beceri. Geomça Yuku. Hedef türü. Tek hedef. Ciu. Tek hedef arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ben bir şey dedim dün. Yani önceki videomuzda Arşil'in videosundan son kararımız bir şey dedim. Dedim ki bu komutanlar birbirlerini tamamlıyorlar. Şimdi geçelim bakalım neler var. Öfke gerekmesini 1000. Hedef birliğe karşı 2 combo saldırı hasarı başlatıyor. Saldırı hasar faktörümüz 1400. Yani 1400, 1400, 2800. Tek hedefe. Tık tık vuruyor yani. 1400 2 combo saldırı hasarı başlatıyor arkadaşlar. 1400 tek hedeftir. Başka bir şey yok. Başka hedefleri %15 kesiltmiyor, azaltmıyor. Ve sonraki 5 saniye boyunca bu komutanın birliği şunları kazanıyor. Birliklerin süvari o kıtalara yani süvari askerlere, birimlerine %5 sağlık kazandırıyor. Birliklerin süvari birlikleri %5 savunma kazanıyor. Yıldız ışığı becerisinden gelen işletmeyi %100 artırıyor arkadaşlar. Yıldız ışığı daha bismillah bir şey gelsin, ondan sonrası yıldız ışığını bir göster bize. Bakalım. Şimdi %5 sağlık, %5 savunma biraz şeydir. Saçma sapan bir şeye benziyor ama 1400 tabii ki combo saldırı hasar faktörü iyidir. Bir de 2 kere vuruyor. Buradan da %5 yani birinci beceride bu gayet güzeldir. Yani gayet tatmin edici. Beğendim mi? Beğendim. Tek üzülebilecek şeyimiz hedef türü tek hedeflidir. Tek hedeflidir. Kiminle kullanıyoruz? Bunları da geçeriz. İkinci becerisiz Gaima Musa. Tamam, Gaima Musa ikinci becerimizdir. Bu komutanın birliği haritadayken %10 daha az hasar alıyor. Süvari birliklerin %20 intikal hızı ve %30 savunmayı kazanıyor. Zaten oradan da %5 vardı. Buradan da %30 intikal savunma bonusu %35 oldu. Gayet iyi. %20 intikal hızı da gayet iyi ve hasar azaltması var tabii ki haritadayken. Yani bu da hasar azaltması da %10 gayet iyi. İkinci becerisi de gayet güzel bir şekilde tatmin ediyor arkadaşlar. Bu iki beceri yani 5-5 şu an rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve iş yapar. Üçüncü becerisi ama önemlidir. Çünkü birinci becerisinden üçüncü beceriyi konuşmuştur. Şimdi eğer bu komutan sağdaysa tabii ki birliklerin normalden %15 daha fazla hasar veriyor. Yani bunu açık alana bir çıkarttım, %15 daha fazla hasar veriyorum. Abi bu çok iyidir. Zaten oradan da %10 hasar azaltması vardır. Hadi bakalım diğer tarafı nedir? Birlikleri combo saldırı hasarı verdiğinde, yani combo saldırı hasarı zaten veriyor. Birinci beceri, aktif becerisi budur yani. Hafif yaralı birliklerin büyük bir kısmını, tamam mı? Yani verilen combo saldırı hasarının %10'u tamam geri kazanıyor. Yani verilen saldırı hasar verilen combo saldırı hasarının %10'u geri kazandırıyor. Büyük bir kısmını. Ama o büyük bir kısmı şu an yazmamış. Sadece budur. Verilen combo saldırı hasarının %10'u. Combo saldırı hasar, yani hasar faktörü buradan bakın. Buradan görüyorsunuz zaten. Burada 1400 hasar faktörü yazıyor. Buradan da diyor ki arkadaşlar
birliklerin combo saldırı hasar verdiğinde hafif yaralı birliklerin büyük bir kısmı, yani verilen combo saldırı hasarının %10'u geri kazanıyor. Bu beceri iyileştiren birliklerin şehrinizde dönene kadar tekrar iyileşmez ve yaralanmaz. Tamamdır. Şimdi 4. beceri diyor ki %15 daha fazla hasar veriyorum ben. Tak bak, normalde %15 daha fazla, normal daha fazla hasar veriyor. Bu gayet iyidir. Yani bu yeterlidir burada. Onu size söyleyeyim. Ve tabii ki birlikleri combo saldırı hasarı verdiğinde hafif yaralı birliklerin büyük bir kısmını, bu kısım yazılmamış şu an burada. Ben ne diyebilirim? Burada bu kısmı ben kafamda nasıl tutacağım bilemiyoruz. Bunu raporlardan görüyoruz. Ama yine de verilen combo saldırı hasarının %10'u. Yani combo saldırı hasarımız kaçsa %10'u. Yani 140 mı? Geri kazanıyor. Ama bu şimdi kaç iyileştiriyor? Kaç iyileştirmenin hakkında bunun da benim de bir fikrim yok. Varsa siz de yorumlarda yazın. Ama şu an 3. becerisi de gayet iyidir. Ve burada 3. becerisi direkt neredeyse birinci beceriyle aynıdır. Burada ne diyor? Yıldız ışığı becerisinden gelen iyileştirmeyi %100 arttırıyor. Buradan da %10'u diyor. Verilen combo saldırı hasarının %10'u geri kazandırıyor. Tamam. Ve bu beceriyle iyileştirilen birlikler şehrinizden dönene kadar tekrar iyileştirmez ve yaralanmaz. Tamam, bundan bir sakıncası yok arkadaşlar. Zaten olmasın. Ama buradaki sağlam şey iyileştirme dönüştürülen hasarı %10'a kadar gidiyor arkadaşlar. Ve %15 normal hasar bonusu vardır. Yani şu an bu komutanı kullanmak istiyorsunuz, en azından 5-5-5 olmalıdır. Çünkü birinci becerisi de bir kısmı buradan geliyor arkadaşlar. O yüzden yıldız ışığı önemlidir arkadaşlar. Şimdi 3 beceriyi biz inceledik. 4. beceriye gidiyoruz. 4. müydü? Evet. Yani 4. Çünkü burada bakın, gördüğünüz gibi bu 1, 2, 3, 4. Sel kapılarını açın. Bu komutan birliği bir sağ birliğe combo saldırı hasarı verdiğinde hafifen savunmasını 5 saniye boyunca %40 oranında azaltma şansı %30'dur. Ebesinin nikahı. Yani bu zaten normal bir combo saldırı hasar bonusu. Bu normal combo saldırı hasarı veriyor. Çünkü işi bu. Yetenek ağacı. Ve savunmasının 5 saniye boyunca %40 oranında kırıyor adamın. Ve ama bunun şansla, yani %30'dur. Yani 3 turda kesinlikle bir tur geliyor arkadaşlar. Ve bunun %30 şans gerçekten yüksek bir rakamdır. Yani %10 falan dememiş. Yani böyle bir şey diyeyim. Kağıt üstüne bu kötü olabilir. Birçok kişinin hoşuna gitmeyebilir. Ama açık alana çıkarken ya garnizonda bu komutanı kullanırken İş bambaşka bir dünyaya gidiyor. Yepyeni bir dünyaya açıyor yani bizim kapılarımıza. Bu etki tek bir saniyede 3 defaya kadar tetiklenebiliyor. Bu etki tek bir saniyede 3 defaya kadar birikebiliyor. Yani abi 40-40-40. Düşünsene. Savunma süresi 5 saniye. %40 savunma azaltma şaka değildir abi. Şaka değildir. Harbiden şaka değildir. 4. becerisi de gayet iyidir. 5. beceriye giderse Guiji ile büyük zafer. Gelişmiş beceri Gomocha hücumu. Bak, Gomocha hücumu diyor ki ben bu beceriyi Gomocha hücumu Gomocha yuku burada. Tamam, bunu şey yapıyor, büyük ihtimal yükseltiyor. Tamam. Bakalım. Gelişmiş bir yer. Hafif birliğe karşı 2 combo saldırı başlatır. Tamam, hasar faktörü 1400. Pardon. Buradan. Bakın buradan 1400 diyor ya. Burada 1500 olmuş. Yani burada tak diye birinci beceriye yükleniyor. Yani 1400'den hasar faktörü 1500'e çıkartıyor. Tamam. Sonraki 5 saniye boyunca bu komutanın bunları kazanıyor. %10 sağlık, %10 savunma, yıldız becerisinden gelen iyileştirmeyi %150 arttırıyor. Şimdi bu komutan neler bize gösteriyor? Bu komutan bize bunu gösteriyor. Abicim, beni fulllemen gerekiyor. Şimdi herkes diyor ki ne alaka? 100 mü? 100 combo saldırıya mı? Yok, 100 combo saldırı değildir sadece. %5 sağlıktır. %5 savunmadır. %50 de
yıldız ışığı becerisine gelen iyileştirmeyi arttırıyor. Yani bu komutanı ne yapıyorsunuz yapın. Arkadaşlar 5-5-1-1 kullanabiliyorsunuz. 5-5-5-1 kullanabiliyorsunuz. Dördüncü beceriyi açarsınız, farklı bir dünyaya geçiyor. Ve uzmanlığı ile beraber bambaşka bir dünyaya geçiyor. Yani bunu da size söyleyeyim. %5'ler fark ediyor. Yani %10, %50 de oradan %60 ve 100 tane de hasar faktörü. Ama 5-5-5-1 de kullanabilirsiniz. Rahat bir şekilde, güzel bir şekilde de iş yapıyor. Ama kesinlikle fullenmesi çok farklı bir şey oluyor. Apayrı oluyor yani. Şimdi arkadaşlar buradan birinci becerisi, tamam mı? Birinci becerisi burada üçüncü beceriyle ve beşinci beceriyle yani birbirine bağlıdır. Bir komutanın bir becerisi üçüncü ve beşinci becerisiyle yani uzmanlığıyla bağlıysa bu komutanın kesinlikle fullemesi gerekiyor. Kağıt üstüne bazı şeyler farklı olabilir ama açık alanda farklı oluyor. Peki bu komutan fullemesi değer mi? Şimdi bunu söylüyorum. Ben bir kıta süvari oynuyorsam bu komutan gayet iyidir. Tamam mı? Bu komutan gayet iyidir. Ama ben bir kıta oynuyorsam açık alanda hala da söylüyorum Arthur Pendragon Achilles. Bu komutan gayet güçlüdür. Bakın gayet güçlüdür. Yani düşmanın savunmasını %40 patlatmak ne alaka? Ne demek ya? Ama bu komutan tamamen neredeyse kendisiyle beraber süvarilere bambaşka bir dünyaya götürdü. Ve burada bu komutanı ben kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey söylüyorum. Yani bu Arthur Pendragon, bak Arthur Pendragon vardı ya. Tamam mı? Şimdi Hugo Bing Arthur Pendragon oluyor. Achilles Gangmachan oluyor. Achilles biraz kırılgandır. Ama sağlamdır. Bu komutan direkt düşmanların %40'ının savunmasını düşürüyor abi. %30 şansıyla. Sağlığı var, savunması var. Gayet sağlam bir savunması var. Bir iyileştirme de veriyor. Yani bu ikili felaket bir şeye dönecek. Bunu da size rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani Suara'nın iki kıta oynayan bir oyuncu Hugo Bing, Arthur Pendragon, Aşil, Gamchan oynuyorlar. Ya Gamchan, Aşil oynayacaklar. Farklı bir şey yok. Şimdi bana böyle bir soru gelebiliyor. Gamchan mı? Aşil mi? Aşil. Yani buradaki ben birçok faktörü görüyorum ama en önemli şeylerden birisi gerçekten burada arkadaşlar tamamen şans faktörleri var bu komutanın ve bu şans faktörleri sadece Aşil ile iyi gidiyor. Tek başına değil. Ama buradaki Arthur Pendragon Aşil farklı, apayrı bir şeydir yani. Bu komutan oldukça güçlüdür. Oldukça güçlüdür ama böyle bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Arthur Pendragon'unuz yoksa tamam mı? Arthur Pendragon'un da kendisi zaten alan hasarı var. Aşil'le alan hasarı var. Bu komutan tek hedefli. Bu komutan birisinin tamamlıyor. Bu komutan kimi tamamlıyor? Aşil'i tamamlıyor. Aşil Arthur Pendragon güzeldir. Güzel bir teklidir. Ama iki kıta süvari oynamak istiyorsanız Hugo Bing, Arthur Pendragon gayet sağlam, gayet güzel. Aşil, Gamchan. Bu ikisi de böyle olacak yani. Yapacak bir şey yok. Peki Gamchan, Aşil yoksa Arthur Pendragon Aşil, ben yine de söylüyorum. Arthur Pendragon Aşil'i söylüyorum. Buradan çok farklıdır. Şimdi sonraki komutanımıza da geçelim. Ve bu komutan direkt çarktan geliyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Sonraki komutanımıza geçiyoruz. Buradaki gelen komutanımız arkadaşlar böyle bir şekilde. David Beckham. David Beckham da buradadır. Süvari garnizon combo yetenek ağacı sahibidir. Şimdi garnizonda en sonda gelen garnizonlar Eleanor'du. Eleanor'da pek bir şey yaramıyordu. Burada garnizonun süvari komutanını bir inceleyelim. Bakalım nelerdir. Eğer hala yayındasınız arkadaşlar, yani bu videodasınız, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Komutan becerileri Dido Green'in kurduğu hedef turu etki alanı, yani alan hasarı vardır arkadaşlar. Öfke gerekmesini 1000. Öfke gerekmesini normaldir.
yelpaze şeklinde 3 düşman birliğine karşı 2 combo saldırı başlatıyor. Şimdi bu konudan Eleanor'u devre dışı bıraktı neredeyse. Suare ile. Tamam mı? Bu basit. Bu basit. Alan etkiliği var. Öfke gerekmesini bin bakalım neler var. Bir de combo. 3 düşmana birliğine karşı 2 combo saldırı başlatıyor. Hasar faktörü 1400. Her hedefe verilen hasarını %15 azaltıyor. Bu da gayet normaldir. Zayıflatma etkileri anında temizler. Birden fazla yaygını olan etkileri için bir yaygını temizler. Ne demek? Bu komutanın birliğinden 2 yavaşlatma zehri, söndürme ve diğer normal zayıflatma etkinleri anında... Oğlum bu ne ya? Bir dakika. Bu komutanın birliğinden 2 yavaşlatma zehri, söndürme veya diğer normal zayıflatma etkilerini anında temizliyor. Birden fazla yaygın olan etkileri için bir yaygın temizler. Yani burada bu komutanın zehir etkisi Tomris karşı saldırının becerisinin yani sıra Prime Herman'ın Mandakar Koku ve Düşmüş Kartal Ormanı becerileri tarafından uygulanıyor. Yavaşlatma etkileri bu birliğin yürüyüş hızını azaltan tüm etkileri içerir. Tüketme etkisi Chandragupta Maurya'nın tabii ki becerisiyle gerçekleşir. Normal zayıflatma hedefin saldırısını savunmasının canını ve aldığı iyileştirmeyi azaltma zayıflatma içeriyor. Yani buradaki zayıflatma, savunma ya saldırı ya intikal hızı ya susturma ya zehir etkileri burada siliniyor. Ama diyor ki zayıflatma etkileri anında temizler. Birden fazla yığın olan etkileri için bir yığın temizler. Tamam. Birinci becerisi 1403. Zaten alan hasarı var. Bu komutanın birinci becerisi güzel. İkinci becerisi Yığıt Monaspa. Bu komutanın süvari birliklerini %35 savunma kazanıyor. Eğer garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa garnizonları %10 daha az beceri hasarı alıyor. Yani bu komutanı hem açık alanda mı birinci becerisi açık alanda da kullanabiliyoruz. İkinci becerisi de açık alanda da kullanabiliyoruz. Ama sadece savunması oluyor. Beceri hasar azaltması sadece garnizonda oluyor. Tamam. Du Basilius. Eğer bu komutan garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa garnizon %10 daha fazla combo hasarı veriyor. Garnizon temel saldırı başlattığında yakındaki 3 düşman birliğine kadar combo saldırı hasarı veriyor. Hasar faktörü 200. Her hedefe verilen hasarını %15 azaltıyor. Yeniden yüklemesi 3 saniye. Üçüncü becerisi tamamen garnizon becerisidir. O yüzden arkadaşlar yani ikincisiyle %35 savunmayla yani bu komutan açık alan komutanı değildir. 3 becerisinden 2 tanesi açık alanda işe yaramıyor. Yani hatta bir tanesini %35 savunmasını sadece alıyorsunuz. O yüzden bir işe yaramıyor bence. Gayet güzel. İkinci ve üçüncü becerisi de gayet güzel. Kafkasya'nın geri alınması. Bu komutan birliği haritada bir birliğe saldırırken aktif bir beceri kullandığında hedef sonraki 3 saniye boyunca %40 daha fazla combo saldırı hasarı alır. Bekleme süresi 5 saniye. Combo saldırı hasarı normal hasara verilen bonuslardan etkilenir. Tamam, combo saldırı alınan hasar artışı %40. Yani bu komutanın birliği haritadaki bir birliğe saldırırken aktif bir beceri kullandığında. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu biraz soru işareti oldu. Bu komutanın birliği haritadaki bir birliğe saldırırken aktif bir beceri kullandığında hedef sonraki 3 saniye boyunca %40 daha fazla combo saldırı hasarı alıyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bekleme süresi 5 saniye. Eyvallah da yani bu garnizonda da çalışıyor. Sadece combo birliği de haritadaki bir birliğe. Yani ben garnizondayım, haritadayım sonuçta. Oradan dağılıyor, buradan dağılıyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi burada yavaş yavaş bazı şeyler kafaya oturacak. Dördüncü becerisi krallığın restoratörü. Eğer bu komutan garnizon komutanı olarak görev yapıyorsa garnizon %10 daha az hasar alıyor. Hedefin kalan birim sayısını %50'den azsa garnizon %5 daha fazla hasar veriyor. Bu komutan tamamen garnizon komutanı arkadaşlar. Size bunu basit bir şekilde söyleyebiliyorum. Tamam mı? Dördüncü becerisi de böyle bir şekilde. Beşinci becerisi de böyle bir şekilde. Yani buradan
ana becerisi de böyle bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? %40 daha fazla combo saldırı hasarı başlatıyor. Tamam mı? Peki bu komutanın burada ne diyor? %40 savunmasını yok sayılıyor. Tamam mı? Şimdi birçok şey kafadan oturacak. Yani bu komutanlar nasıl çalışıyor? Arkadaşlar böyle bir şey söyleyeyim. İlk başında David direkt Gangamça'nın ile beraber bence garnizonda da iş yapıyor. Gangamça %40 savunmayı direkt kırıyor. Bu adam da %10 daha fazla hasar veriyor. %40. Abi bir dakika. Yüzde kaçtı? %10 daha fazla hasar verir düşmana. %10 daha az hasar alıyor buradan. Ve buradan da %40 daha fazla combo saldırı hasarı veriyor düşmana. %40'ın da savunmasını bozuyor. Yani böyle bir şey yaptı oyun. Diyor ki açık alanda da oynuyorsunuz. Garnizon da yapıyorsunuz. Bu ikili gayet mükemmel. Birbirlerini baya bitiriyorlar. Baya beraber iş yaparlar. Yani şu an Suare'nin komutanları böyle bir şekilde mix oynuyorsunuz. Şey olabiliyor aslında. Ne derler? David Heraklius olur mix. Tek suare oynuyorsunuz. Vlad Gangamçan gayet güzel bir şekilde iş yapıyor. Birisi savunmayı kırıyor, birisi de daha fazla combo saldırı hasarı vuruyor. Daha az hasar alıyor. Zaten bu komutanın da savunması da yüksektir arkadaşlar. Bunları da size söyleyeyim. Yani Suare'nin açık alandaki iki komutanı belli oldu. Hugo Bing, Arthur Pendragon, Gangamçan Aşil Gangamçan oluyor. Gangamçan mı Aşil mi? Aşil diyorum, hala da bunu söylüyorum size. Gerçekten bu komutan mükemmeldir ama Aşil farklı bir şeydir. Alan hasarı vardır ve neredeyse statlar birbirine uyumludur. Yani hemen hemen aynıdır her ikisiyle. O yüzden 100 hasar faktörü için bu kadar statı Aşil'den göz yumacak bir insan göremiyorum. İki kıta suare oynayan muhakkak bu komutanları fullleyecek sadece. Yani bu komutanı fullleyecek. İki kıta suare. Artık Joanna Fark'ın devri bitti. Çünkü bu komutan da tek hedeflidir. Bunu Arthur Pendragon'la bunu Hugo Bing'le kullanamazsınız arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim şimdi. Yani böyle bir şekilde bu iki komutan geldi. Garnizon komutanı da oldukça mükemmeldir. Gerçekten oldukça mükemmeldir. Süvariler bir tık daha şey oldu. Şimdi gayet güzel bir şekilde başarılı oldu süvariler. Yani şu an bu iki kıta ile bence çok kişinin canını yakar. Bunu da size söyleyebilirim. Şimdi bunun nedeniyle ben niye Hugo Bing Arthur Pendragon'u söylüyorum. Hugo Bing beceri hasar faktörü. Arthur Pendragon eğer ki birinci komutan kullanıyorsak tabii ki combo hasarı, ama ikinci komutan olarak beceri hasar faktörü ve hasar faktörü 2800 yüksek bir rakamdır. O yüzden Hugo Bing Arthur Pendragon hala metada ve yeni metamızda tabii ki Aşil Gamçan ya Gangamçan Aşil, artık nasıl isterseniz böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Garnizon komutanı da böyle. Garnizon komutanı yani sadece Kraken değilsiniz ya balina değilsiniz, bence garnizon komutanı değmez. Ama garnizonlar, Suare garnizonları kesinlikle meta değişecek. Suare garnizonu uzun bir süredir zaten metası yoktu bile. Yani öyle bir şey söyleyebiliriz. Meta artık sanki hep mix oldu. Ya piyade ya mix oldu. Okçuyu çok fazla görüyoruz. Bir de Suare'yi artık Elanur tek hedefli olduğu için kimse beğenemedi. Kimse beğenemez. Herkes korkuyor. Çok fazla yani Suarmier. O yüzden bu komutan direkt Suare metasının garnizonunu da değiştirdi. Açık alandaki metalarda tamamen değişti. Arkadaşlar biraz yükseldi bu video. 24 dakika oldu. Eğer ki hala videodasın, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.